Herkese merhabalar. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Sizlere bugün yeni tasarım yazlık bluz yapımını ayrıntılı olarak anlatmaya çalışacağım. Kapak resminde gördüğünüz bluz öreceğiz. V yaka, kısa kollu, altı büzgülü, salaş bir bluz. Yapımı gerçekten çok kolay. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarımız dahi kolaylıkla yapabilirler. İsterseniz gömlekle kullanabilirsiniz, isterseniz mini bodylerinizde kullanabilirsiniz. Şık bir bluz. Yapımında kullandığım ipim amigurumi. Hobby kulüp ip kullanıyorum. Farklı amigurumi ipleriyle de örebilirsiniz. Kullandığım ipim 135 metre uzunluğunda, 50 gram ağırlığında, %100 koton. Kullandığım tığım 3 milim. Yayınıma başlamadan önce yalnız sizlerden küçük bir ricam olacak. Kanalıma abone olup desteklerseniz çok mutlu olurum. Abonelikler ücretsizdir. Beğeni ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın lütfen. Hemen başlıyorum. Evet arkadaşlar, bluzumun yapımına başlıyorum. Uzunca bir zincir çekiyoruz. Zincirlerimizi saymıyoruz. Ölçüyle yapıyoruz. Örneklerimizi sayıyoruz. 38 beden için öreceğim. Salaş bir bluz öreceğim arkadaşlar. Sizler isterseniz beden ölçünüze uygun şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz benim gibi salaş bir bluz örebilirsiniz. Zincirlerimi çekmeye başlıyorum. Öncelikle düğümleri. Zincirlerimizi sıkı yapmıyoruz. Bol da örmüyoruz. Normal bir şekilde örüyoruz. Bakın arkadaşlar, bu şekilde. Sıkı örmeyelim. Normal örelim. Evet, fazla fazla zincirimi çektim. Ölçüyorum. Bu arada merak eden arkadaşlarım olabilir. 140 tane zincir çektim. Bakın arkadaşlar, ölçüyorum hemen. Yaklaşık 72 santim. Son zincirimin üzerinden parmağıma tutuyorum. 6 tane zincir çekiyorum. 6 tane zincirimi çektim. Tığıma 2 defa ipimi doladım. Bakın, parmağımla tuttuğum zincir. Tek kanadı benden tarafı, 2 kanadı üzeri. Tığımı buraya battım. İlmeğimi alıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3. Bir tane üçlü trabzan yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. Yine tığıma 2 defa ipimi doladım. Aynı noktaya bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Bakın, V şeklinde ördüm. Bir tane zincir çekiyorum. Tığıma 2 defa ipimi doladım. 3 tane zincir atlıyorum. 1 2 3. Dördüncü zincirimiz, bakın, tek kanadı benden tarafı, zincirimin 2 kanadı tığımın üzerinde. Buradan ilmeğimi alıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Bir tane üçlü trabzan yaptım. Bir zincir, 2 doluyorum. Yine aynı noktaya üçlü trabzan yapıyorum. Örneğimiz çok basit. Örgüyü yeni başlayan arkadaşlarım dahi kolaylıkla yapabilirler. 2 tane üçlü trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. Tığıma 2 defa ipimi doladım. Yine 3 tane zincir atlıyorum. 1 2 3. Dördüncü zincir. Buraya bir tane üçlü trabzan örüyorum. Trabzanlarımızı sıkı yapmıyoruz. Fazla da bol olmasın arkadaşlar. Bakın, bir tane ördüm. Bir zincir, 2 doluyorum. Yine aynı noktaya üçlü trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde ilerliyoruz. Örnek sayımız çift sayıda olmasın, tek sayıda olsun. İstediğiniz ölçüye ulaşana kadar örmeye devam edin. İstediğim ölçüye ulaştım. 33 tane örnek yaptım. Tek sayıda örnek yaptım.
Son olarak bir tane zincir çekiyorum. Bir tane tek üçlü trabzan örüyorum. 2 doluyorum. Bir tane zincir atlıyorum. Bir sonraki zincirimin üzerine üçlü trabzanımı örüyorum. Örgülerimizi sıkı yapmıyoruz. Bir tık bol örüyoruz. Ölçüyorum. Bakın 66 santim. Örgümüzde kasma olmasın. Bakın bu şekilde yapın arkadaşlar. İkinci sırama geçiyorum. Fazla kalan zincirimizi üçüncü zincirimizin üzerinden kesebilirsiniz. Zinciriniz çok fazla ise dikişlerinizde kullanabilirsiniz. 5 tane zincir çekiyorum. Zincirlerimi sıkı yapmıyorum. Döndüm. İkinci sıram öreceğim. 2 defa doluyorum. İlk trabzanımın tepe boşluğuna bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Bir tane ördüm. Bir zincir çekiyorum. 2 doluyorum. Yine aynı noktaya üçlü trabzan örüyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Buradaki trabzanımı atlıyorum. Buradaki trabzanımızın üzerine örüyoruz. 2 defa doluyorum. Buradaki noktaya bir tane üçlü trabzan örüyorum. Bir zincir, 2 doluyorum. Yine aynı noktaya üçlü trabzanımı örüyorum. Bakın arkadaşlar, bu şekilde. Bir zincir, 2 doluyorum. Buradaki trabzanımı atlıyorum. Bir sonraki V şeklinde ördüğümüz trabzanımızın bakın ilkine buraya üçlü trabzanımı örüyorum. Bir zincir, 2 doluyorum. Yine aynı noktaya üçlü trabzan. Örneğimiz çok kolay. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. İkinci sıramın sonuna yaklaştım. Son örneğimi yapıyorum. Evet, son örneğimi yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. Tığıma 2 defa ipimi doladım. Bir zincir atlıyorum. Bir sonraki bakın trabzanımın tepe boşluğu, bir sonraki zincir ve bir sonraki zincir. Buradaki noktaya üçlü trabzan yapıyorum. Biraz daha bol örüyorum arkadaşlar, bakın. Örgümüzde kasma olmasın. 5 tane zincir çekiyorum. Zincirlerimi sıkı yapmıyorum. Dönüyorum. Üçüncü sıramızı öreceğiz. 2 doluyorum. İlk trabzanımın tepe boşluğu. Buraya bir tane üçlü trabzan örüyorum. Bu arada ilk olarak ön parçamızı örüyoruz. Bir zincir, 2 doluyorum. Yine aynı noktaya üçlü trabzanımı yapıyorum. Bakın. İlk trabzanımın tepe boşluğuna örneğimi yaptım. Bir zincir, 2 doluyorum. Sıradaki ve örgümüzün ilk trabzanın tepe boşluğuna bir tane üçlü trabzan, bir zincir, 2 doluyorum. Aynı noktaya üçlü trabzan, bir zincir. Örgümüzü nasıl başladıysanız aynı şekilde örün. Örgünüzde küçülme olmasın. Sıramızda bu şekilde ilerleyelim. Evet arkadaşlar, 3. sıramın sonuna yaklaştım. Son örneğimi yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. Tığıma 2 defa ipimi doladım. Bakın buradaki trabzanımın tepe boşluğunu örmüyorum. Bir zincir atlıyorum. Bir sonraki zincirimin üzerine örüyorum. Üçlü trabzan örüyorum. Tek örüyorum. Son trabzanımızı biraz daha uzun örelim. Biraz daha bol örelim. Örgümüzde kasma olmasın.
5 tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. Zincirlerimizi bir tık bol örelim. Örgümüzün mantığı bu şekilde arkadaşlar. Kol için herhangi bir işlem yapmıyoruz. Yaka açılımı yapacağımız noktaya kadar örgümüzü sabit örelim. Örgümüzü sıkılaştırmayalım. Nasıl başladıysak o şekilde örelim. Küçülme olacak mı? Bakalım ilerleyen zamanlarda. Evet arkadaşlar, 23 sıra ördüm. Sabit ördüm. Kol için herhangi bir işlem yapmadım. Öncelikle örgümüzde küçülme olmuş mu? Hep birlikte bakalım. Bu şekilde katlayıp ölçüyorum. 66 santimle başlamıştım. 5 santim küçülme olmuş. 61 santim. Yaka açılımı yapacağız. Sıramızda 33 tane örneğim var. Tam orta noktasına işaretleyicimi taktım. 16 tane örnek bu tarafta, 16 tane örnek bu tarafta. Ve yaka yapacağız. Buradan örneğimizi örmeye devam ediyoruz. 16. örneğimizi birlikte yapalım. Evet arkadaşlar, bakın işareticimin bulunduğu nokta son örnek. Buraya bir üçlü trabzan yapıyorum. Bir zincir, iki doladım. Yine aynı noktaya üçlü trabzanımı tamamını yapmıyorum. Bakın iki defa daha ördüm. Tığımda iki ilmeğimi bekletiyorum. Tığıma iki defa ipimi doladım. Örneğimizin tam ortası, bakın işaretleyicimin bulunduğu nokta. Bir, iki, üçüncü de 3 ilmeğimi tek seferde boşalttım. Yakamızın tam orta noktası. Yaka açılımı yapıyoruz. Buradan dönüyoruz. Bu tarafa daha sonra açılımını yapacağız. 5 tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. 2 defa doluyorum. Hemen ilk örneğimin ortasına batıyorum. Buradan ilmeğimi aldım. Üçlü trabzanımı yapıyorum. Zincir çekmiyorum. 2 doladım. Örneğimizin, bakın, ilk trabzan tepe boşluğu. Buraya bir üçlü trabzan yapıyorum. Bir zincir, 2 doluyorum. Yine aynı noktaya üçlü trabzanımı yapıyorum. Sıramızda örneğimizi yapmaya devam ediyoruz. Sıramızı tamamlıyoruz, dönüyoruz ve son örneğimiz kalana kadar örgümüzü devam edelim. Bakın arkadaşlar, 16 tane örneğimi ördükten sonra bakın dönüşte bir tane eksiltme yapmıştım. 15 tane örneğimi ördüm. Şu anda döndüm. Bakın buradayım. Son örneğimi yapacağım. 15. örneğimi yapacağım. Bir üçlü trabzan, bir zincir, 2 doluyorum. Aynı noktaya 2 defa ördüm. Bakın. 3. trabzanımın örgüsünü yapmadım. Tığımda 2 ilmeğimi bekletiyorum. 2 defa doladım. Tek ördüğümüz trabzanımızın tepe boşluğuna 1, 2, 3. Üçlü trabzanımı ördüm. 5 tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. Yine eksiltme yapıyoruz. Burada bir tane, bakın, tek örmüştüm. Burada yine eksiltme yapıyoruz. 2 doluyorum. Buradaki noktaya bir tane üçlü trabzan örüyorum. Zincir çekmeden 2 doluyorum. Sıradaki örneğime geçiyorum. Bir tane daha eksiltme yaptım. Buraya örneğimi yapıyorum. Üçlü trabzan,
bir zincir, 2 doluyorum. Yine aynı noktaya üçlü trabzanımı yapıyorum. Sıramızda ilerliyoruz ve buradan dönüyoruz. Yine bir tane örneğimiz kalana kadar örgümüze devam edelim. Evet arkadaşlar, döndüm geldim. Bakın, yaka bölümündeyim. Bu tarafı sabit ördüm. Son örneğimi yapıyorum. Üçlü trabzanımı ördüm. Bir zincir, aynı noktaya üçlü trabzanımı 2 defa örüyorum. Bakın, 2 defa ördüm. Üçüncü de örmüyorum. Tığımda 2 ilmeğimi bekletiyorum. Tığıma 2 defa ipimi doladım. Tek ördüğümüz trabzanımın tepe boşluğuna battım. 1 2 üçüncü de 3 ilmeğimi tek seferde boşalttım. Sıramda 14 tane örneğim var. Son eksiltmemi yapacağım. 5 tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. 2 doluyorum. Örneğimizin orta boşluğuna batıyoruz. Bakın, buraya bir tane tek üçlü trabzan örüyorum. Bir zincir, 2 doluyorum. Sıradaki örneğimizin ilk trabzanın tepe boşluğuna bir üçlü trabzan, bir zincir, 2 doluyorum. Aynı noktaya üçlü trabzan. Sıramızda ilerliyoruz. Sıramızda 13 tane örneğimiz kaldı. Bundan sonra eksiltme yapmıyoruz. İlerliyoruz ve dönüyoruz. Tekrar buraya kadar örmeye devam edelim arkadaşlar. Kol tarafına kadar ördüm ve döndüm. Sıramda 13 tane örneğim kaldı. Ondan sonra eksiltme yapmıyoruz. 3 tane eksiltme yaptım. Bakın, son örneğimdeyim. Bir üçlü trabzan, bir zincir çektim. Aynı noktaya üçlü trabzanımı yaptım. Bir zincir, 2 doluyorum. Tek ördüğüm trabzanımın tepe boşluğuna bir üçlü trabzan yapıyorum. 5 tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. Eksiltme yapmıyoruz. Alttaki sıralarımızda nasıl ördüysek bu şekilde örüyoruz. Yaka açılımız bu şekilde arkadaşlar, bakın. Örgüme devam ediyorum. 2 doluyorum. İlk trabzanımın tepe boşluğuna bir üçlü trabzan, bir zincir, 2 doluyorum. Aynı noktaya yine örneğimi yapıyorum arkadaşlar. Ondan sonra sabit örüyorum. Örgüme devam ediyorum. Daha sonra bu tarafın yaka açılımını yapalım. Evet arkadaşlar, örgümü 33 tane örnek olarak başlamıştım. Yaka açılımına geldikten sonra 16 tane bu tarafa, 16 tane bu tarafa, bir tane ortada bırakmıştım. 3 tane eksiltme yaptım. Bakın, takip ediyorum. 1 2 3. Dördüncü örneğimi takip ediyorum. Bakın, 3 eksiltme yaptıktan sonra sabit ördüm. Kol tarafında herhangi bir işlem yapmadım. Sabit ördüm. 13 tane örneğimiz kaldı. Bu tarafın yaka açılımını yapacağız. 16 tane örneğim var. Bir tane ortada, bakın. Yan örmüştüm. İşaretleyicimi çıkartıyorum. Diğer yönün yaka açılımını yapacağız. Yan ördüğümüz trabzanımız, bakın. Dibinden batıyorum. Ve bu şekilde. Buradan ilmeğimi aldım. Bir zincir. 4 tane daha zincir çekiyorum. 1 2 3 4. 16 tane örneğimiz var.
İlk örneğimin tepe boşluğunda hemen eksiltme yapıyoruz. İlk örneğimin tepe boşluğu değil, pardon arkadaşlar, orta boşluğuna bir tane üçlü trabzan yapıyorum, tek örüyorum. Bakın kelebek şeklinde oldu. Zincir çekmeden tığıma 2 defa ipimi doluyorum. Yine örneklerimizi yapıyoruz. Bakın ilk trabzanımız. Buraya bir tane üçlü trabzan örüyorum. Bir zincir, 2 doluyorum. Yine aynı noktaya üçlü trabzan. Bir zincir, sıradaki örneğimin bakın ilk trabzanın tepe boşluğuna yine aynı şekilde örgülerimi örüyorum. Bir üçlü trabzan, bir zincir, yine aynı noktaya örüyoruz. Sıramızda ilerliyoruz. Tekrar dönüyoruz. Yaka açılımı yapacağız. Tekrar arkadaşlar bakın burada bir tane eksiltme yaptım. Yine sabit örüyoruz. Sıramın sonuna geldim. Son 15. örneğimi yapıyorum. Bu taraftaki eksiltme biçimi farklı arkadaşlar. Bakın 15 tane örneğimi yaptım. Burada bir tane eksiltme yapmıştım. Zincir çekmeden tığıma 2 defa ipimi doladım. Bakın tek ördüğümüz eksiltme yaptığımız noktaya üçlü trabzanımın tepe boşluğuna bir tane üçlü trabzanım örüyorum. 5 tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. Sıramızın başında yine eksiltme yapacağız. 5 zincirimi çektim, 2 doluyorum. Bakın V'mizin ortasına örüyoruz. Bir tane tek üçlü trabzan örüyorum. Yine eksiltme yaptım. 2 doluyorum. Sıradaki örneğimizin trabzan tepe boşluğu. İlk trabzanımın tepe boşluğuna bir tane üçlü trabzan, bir zincir, ipim dolandı. Yine aynı noktaya üçlü trabzan, bir zincir. Sıramızda yine bu şekilde sabit örüyoruz. Kol tarafına kadar örüyoruz, dönüyoruz. Sıramızda 14 tane örneğimiz kalacak. Bakın arkadaşlar bu şekilde. İkinci eksiltmemi yaptım. Evet arkadaşlar bakın kol tarafına kadar ördüm ve döndüm. Son 14. örneğimi yapacağım. Son 14. örneğimi yaptım. Zincir çekmiyorum. Tığıma 2 defa ipimi doladım. Tek olarak ördüğüm trabzanımın tepe boşluğuna bir tane tek üçlü trabzanım örüyorum. 2 tane eksiltme yaptım. Bu tarafla bu tarafın eksiltme şekli farklı. Üçüncü ve son eksiltmemi yapacağım. 5 tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. 2 doluyorum. İlk örneğimiz bakın V'mizin ortasına batıyoruz. Trabzan tepe boşluğuna batmıyoruz. Ortasına bir tane üçlü trabzan örüyorum. Üçüncü eksiltmemi yaptım. Zincir çekmeden tığıma 2 defa ipimi doluyorum. Örneğimizin bakın trabzanımızın tepe boşluğu. Buraya bir tane üçlü trabzan, bir zincir, 2 doluyorum. Yine aynı noktaya üçlü trabzan, bir zincir. Bakın arkadaşlar yakamız bu şekilde. Bundan sonra burada yaptığımız gibi aynı sırada arkadaşlar sabit örüyoruz. Sabit örmeye devam ediyoruz. Sıramızda 13 tane örneğimiz kalacak.
Evet arkadaşlar, ön parçamın ikinci yaka açılımı 3 tane eksiltme yaptıktan sonra sabit ördüm. Toplam 36 sıra ördüm. Bakın bu şekilde. Her iki yönünde yaka açılımı farklı. Ayrı ayrı izleyip yapın. Arka parçamı da ördüm. Aynı şekilde 33 tane örnek olarak başladım. 35. sırama kadar ördüm. Son sıramızda birlikte yapalım. Tamamını sabit ördüm. Bakın bu şekilde. Ön parçamızda omuz üzerinde 13 tane örneğimiz kalmıştı. 13 tane örnek yapıyorum. 36. sıramdayım. 5 tane zincir çektim. Yine örneklerimizi yapıyoruz. 13 tane yapıyoruz. On üçüncü örneğimi yapıyorum. Evet, toplam 13 tane örnek yaptım. Sayıyorum: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Zincir çekmiyorum. Tığıma 2 defa ipimi doladım. Sıradaki örneğimin uç kısmına bakın. Buradaki noktaya batıyorum. Bir tane üçlü trabzanımı yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. İpimi uzun kesiyorum. Dikişte kullanacağım. 14. örneğimi bağladım. Bakın bu şekilde. Diğer yönü yapıyoruz. Bakın burada yaptığımız gibi 13 tane sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 14. örneğimin üzerine işaretimi belirledim. Buradan işaretimi çıkarıyorum. Zincirimin üzerine batıyorum. İpimi buraya sabitledim. 1, 2, 3, 4. 4 tane zincir yeterli. 2 doluyorum. Bakın arkadaşlar. 14. örneğimin zincirin üzerine ipimi sabitledim. Sıradaki örneğimin ilk trabzan tepe boşluğuna yine örneğimi yapıyorum. Üçlü trabzan, bir zincir, 2 doluyorum. Aynı noktaya üçlü trabzan. 13 tane örneğimizi örüyoruz. Ön parçada omuzlarda 13 tane örneğim kaldığı için 13 tane örnek yaptım. Sizlerin sayısı farklıysa arkadaşlar, mesela 12 tane örneğiniz kaldıysa arka tarafta da 12 tane örnek yapın. Sıramın sonuna geldim. Bir zincir çekiyorum. Zincirimin üzerine bir tane üçlü trabzanımı örüyorum. Bir zincir çekip ipimi uzun kesiyorum. Dikişte kullanmak için. V yaka yapmak istemiyorsanız bakın burada ben küçük bir boşluk bıraktım. Bu boşluğu daha geniş yapabilirsiniz. Kayık yaka yapabilirsiniz. Bu şekilde 2 sıra eksiltme yapıp normal yaka yapabilirsiniz bluzinizde. Dikişlerimizi yapalım. Evet arkadaşlar, bluzumuz 2 parça. Her iki parçasını da ördüm. Dikişlerini yapacağım. İsteyen arkadaşlarımız uzun kollu yapabilirler. Kolunu ayrıca örüp dikebilirsiniz. Bakın iplerimi katını açıyorum. Dikişlerim daha muntazam oluyor. Bu şekilde yarısı yine dikiyorum. Katını açtım. Omuz üzerinde her iki yönde de 13 tane örneğim var. Birebir
Örgülerimizin tepe boşluklarından dikiyoruz. Bakın birebir dikiyorum arkadaşlar. Örneklerinizi takip ederseniz dikişleriniz daha muntazam olacaktır. Omuz üzeri dikişini yaptım. Bakın örneklerimi birebir diktim. Kol boşluğu bıraktım. Kenar dikeceğiz. Buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. sıramın bitişi. Buradan dikişim yapıyorum arkadaşlar. Her iki yönde 12. sıra. Yine sıramızı takip edelim. İpimi yine böldüm arkadaşlar. İnceltip dikiyorum. Bu şekilde dikişlerimizi tamamlayalım. Evet arkadaşlar, tüm dikişlerimi yaptım. Bluzumuz bu şekilde. Bakın alanım küçük olduğu için sizlere net olarak gösteremiyorum. Örnek modelimizde bu şekilde. Alt bölümünü lastik yapacağız. Herhangi bir noktadan başlıyorum. V yaptım. Boşluktan ipimi alıyorum. Sabitliyorum. 2 tane zincir çekiyorum. İkili trabzan yapacağız. Bulunduğum noktaya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Zincir boşluğuna 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Yine V boşluğuna bakın, buraya bir ikili trabzan, yine zincir boşluğuna 2 tane ikili trabzan, V boşluğuna bir tane ikili trabzan. Bu rütümüzün tüm çevresini bu şekilde örelim. Evet arkadaşlar, bir sıra bu rütümün tüm çevresini ikili trabzan olarak ördüm. Örgümü birleştiriyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Yine sıramızda ikili trabzan örüyoruz. İlk trabzanın belinden ilmeğimi alıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Tekrar ikili trabzan yapıyoruz. Sıradaki trabzanımı arka belinden bakın bu şekilde ilmeğimi aldım. İkili trabzan. Sıradakine ön taraftan. Bir sonrakine arka yönden alıyoruz. Bir ön yönden, bir arka yönden. Sıramızı bu şekilde tamamlayalım.
İkinci sıramın sonuna yaklaştım. Evet arkadaşlar, son olarak önden ördüm. Örgümü kaydırma tekniğiyle birleştiriyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Üçüncü sıramızı örüyoruz. Yine önden ördüğümüz trabzanımızın ön belinden batıyorum. İlmeğimi alıyorum. İkili trabzan. Arkadan ördüğümüz trabzanımızın arka belinden örüyoruz. Tekrar ön belinden ördüğümüz trabzanımızın ön belinden örüyoruz. Ve bir sonrasını arka belinden örüyoruz. Bu şekilde örüyoruz arkadaşlar. İstediğiniz sırada örebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu dizimin bel lastiğini 3 sıra ördüm. İpimi 2 kat yaptıktan sonra uzunca bir zincir çektim. İlk ördüğüm sıramın ara boşluklarından bakın bu şekilde zincirimi taktım. 5 yumak ip kullandım. 250 gram ip kullandım. Ölçülerini veriyorum. Yüksekliğini ölçüyorum. 66 santim. Genişliğini ölçüyorum. 61 santim. Omuz üzeri genişliğini ölçüyorum. 23 santim. Kol boşluğu genişliğini ölçüyorum. 22 santim. Yakay yüksekliği 20 santim. Yapımı çok kolay. İsterseniz uzun kollu örebilirsiniz. İsterseniz bu şekilde kısa kollu yapabilirsiniz. Gömleklerinizin üzerine kullanabilirsiniz. Veya mini bodylerinizle kullanabilirsiniz. Belini bu şekilde büzüp büzgülü olarak da kullanabilirsiniz. Yapımı gerçekten çok kolay bir bluz. Kolaylıkla yapabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Zaman ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederim. Unutmadan kanalıma abone olup büyümesinde destek olursanız, beğendiyseniz beğeni butonuna dokunup küçük bir yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Başka videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.